Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin yaz ayında bol bol yeni çiçek dalı çıkarabilmesi ve çiçek sayısının fazla olup sağlıklı kökler çıkarabilmesi için orkidelerinizi coşturacak yeni bir gübre tarifim var. Yaz ayında aşırı sıcaklıklarda orkidelerin daha fazla vitamin desteğine ihtiyacı olur. Bu yüzden ayda bir mutlaka orkidelerinize vitamin desteği vermelisiniz. Bugün orkidelerde kullanacağım gübre maya. Maya ile bugün orkidelere gübre hazırlayacağız. Ben toz maya kullanıyorum. Orkidelerde çiçek sayınıza göre toz mayayı ayarlayabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı dolusu toz mayayı 1 litre suyun içerisine koyuyorum. Ve bunu biraz karıştıracağız. Bunun aktif olması gerekiyor. Maya küçük mikroorganizmalardan oluşur. Maya özellikle içerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde bitkilerin kök gelişimini hızlandırır. İçerisine bir dilim ekmeği koyacağım ve böylelikle mayamızı daha hızlı aktifleşmesi ve daha da faydalı hale gelmesini sağlayacağız. Özellikle orkidelerinizin kök gelişimini maya hızlandırır ve yeni çiçek dalları, yeni yaprak çıkarmasını kolaylaştırır. Sadece çiçeklerinize değil, bahçedeki sebzelerinize de mayayı kullanabilirsiniz. Maya özellikle toprağın verimliliğini artırarak bitkili patojenlere karşı da korur ve strese de iyi gelir bitkilerde. Bakın bu şekilde kapağını kapatıp bir gece bekleteceğiz ve mayalanmasını bekleyeceğiz. Mayayı bekletirken sizlere bir orkideye nasıl bakım yapılır bunu da göstermek istiyorum. Eğer yaprakları sararmaya başlayan ve çiçekleri solan ve dökülen bir orkideniz varsa böyle bir orkideye nasıl bakım yapılacağını hep birlikte görelim. İlk olarak solan orkidenin dalını inceliyoruz. Burada yapmanız gereken budama. Bakın bunlar dolu boğumlar. Yukarıda ise boş boğumlar var ve dal sararmaya başlamış. Böyle bir durumda sararmanın bittiği yerden kesiyorum. Bakın gördüğünüz üzere sararmanın bittiği yerden ve boş boğumları kestim. Ve şimdi ikinci olarak çok sararan yaprakları kesiyoruz. Özellikle orkideler yaşlı yaprakları sararmaya başlar. Bu normaldir. Bakın bu şekilde. Bunları da kopardık. 12 saat yani bir gece beklettiğim mayam ile bu orkideme nasıl bakım yapacağımızı göstereceğim. İlk olarak mayayı süzmemiz gerekiyor. Zaten içerisinde bileşenlerine ayrılıyor maya. İçerisindeki kalıntılarından ayırmak için bu şekilde ben süzüyorum küçük bir süzgeç ile. Ölçü olarak bakın gördüğünüz üzere yarısına kadar koydum ve yarısını da su koyacağım. Yani 1'e 2 katı su koyuyoruz. Evdeki çiçek sayınıza göre bunu sizler ayarlayabilirsiniz. Şu anda hazırlamış olduğum artık gübrem hazır. Bu gübremi ben orkidelerimde ilk olarak ayda bir kere yarım su bardağı kadar sıvı bitki besini olarak veriyorum. Sizler de orkidenizin kök gelişimini hızlandırmak ve daha sağlıklı kökleri yardımcı olmak, aynı zamanda toprak verimliliğini artırmak için bunu kullanabilirsiniz. İkinci olarak orkidenizin özellikle solan, sararmaya başlayan ya da tozlu ve hastalıklı yaprakları varsa bu şekilde bir pamuğu mayalı suya batırarak orkidenizin yapraklarını haftada bir kere hem üst tarafını hem de alt tarafını bu şekilde silebilirsiniz. Bu yöntemde orkide hem yapraktan gübre desteğini almış olacak hem de yapraklarda biriken tozlar, böcekler ve hastalıkları da silmiş olacağız. Böylelikle orkidemizde bir hastalık varsa mantar hastalığı gibi, trips gibi ya da unlu bit gibi hastalıklar, böcekler varsa bunların da tedavi edilmesine yardımcı olmuş olacağız. Gördüğünüz gibi bakın yaprakları şu anda daha parlak ve sağlıklı. Hemen diğer orkideme de aynı bakımı uygulayacağım. Ve sonuçları sizlerle videonun sonunda tekrar göstereceğim. Orkide yapılan bakım sonucu orkidemizin bakın ne kadar sağlıklı ve güzel
çiçekleri açtığını görebiliyorsunuz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bir orkidenin sağlıklı çiçekler vermesi, sağlıklı köklere sahip olmasına bağlı. Bunun için de verilen gübre önemli. Sizlere videonun başında budadığım ve özellikle bakım aşamalarını gösterdim. Orkidemin bakın son halinde gösteriyorum. Bu orkidem birden fazla çiçek dalı çıkardı ve şu anda gayet sağlıklı. Yaprakları da bakın daha sağlıklı. Sizlere videonun başında bunu göstermiştim. Yeni yapraklar çıkararak bakın eski yaprakları biraz daha buruşuk iken yeni yaprakları daha canlı, sert oluyor. Maya bunu da yardımcı oluyor. Bu da su kültüründe yine gelişim gösteren bir orkidem. Bu tarz sıvı bitki besinlerini su kültüründeki orkidelere de verebilirsiniz. Su kültüründeki orkidelerin kök gelişimine yardımcı olur ve yeni yaprak çıkarmasını da kolaylaştırır. Yine bakın başka bir su kültüründeki orkidem. Bu orkidemi ben keiki olarak ayırmıştım ve hiç kökü yoktu. Bakın sadece bu uzun kuru bir dalı vardı. Ve bu orkidemi su kültürüne koyduktan sonra bu şekilde yeni 4-5 tane kök çıkardı. Bu aşamada tabii ki sıvı bitki besinleri de verdim. Şimdi sizlere su kültüründeki orkidelere nasıl maya gübresini vereceğimi gösteriyorum. Bunun için hazırladığımız mayaya bakın çok az, sadece orkidenin kök ucu içinde kalacak şekilde koydum ve bunu bu şekilde bir gün bekletebilirsiniz. Bir gün boyunca gerekli olan vitaminleri kök buradan sağlayacaktır ve orkidenizin gelişimini daha da hızlandıracaktır. Bir gece sonunda bunu mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Sürekli mayalı suda kalmayacak. Sadece gübre olarak vitamin almasını sağlıyoruz ve daha sonra bakın suyu değiştirdim. Temiz su içerisinde su kültürüne devam ediyoruz. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz bakın orkide daldan uzamaya devam eder ve bol bol çiçeklenir. Orkidelerinize ayda bir mutlaka sıvı bitki besinlerini bu şekilde hazırlayıp verirseniz orkidenizin çiçek sayısı daha fazla olur ve daha uzun süreli çiçekli kalır. Çiçekleri kolay kolay dökülmez. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.